sonrasında Yatsan'daki dönüşümden bahsedeceğiz. Dönüşüm yolculuğundan bahsedecek Gökalp Bey. Projenin bir takım detaylarını vereceğiz. 2021-2023 yıl arasında yapılan çalışmalardan bahsedilecek. Öğrenilen dersler tabii ki her projede olduğu gibi. Bizim küçük bir iki duyurumuz var. Arkasından da soru cevap şeklinde kapatmayı planlıyoruz. Şimdi proje söylediğim gibi 2 yıllık bir projeydi aslında. Yatsan'la yaptığımız. Temelinde tedarik zinciri, operasyon, organizasyonel uyumlanma, buralardaki dönüşüm ve beraberinde de aslında içerideki davranışsal dönüşümü ve değişimi kapsıyor. People transformation'ı kapsıyor. Biz bugün buradan hani böylesine bir çalışmada neler yapıldı, güzel ipuçlarıyla ve çıkarımlarla gitmenizi ümit ediyoruz. Temelde de işletme dönüşümünden buradaki arkadaşları ve çalışan arkadaşları nasıl olayın içinde tuttuk, nasıl başardık hep beraber bundan ve organizasyonun etkinliğini nasıl geliştirdiğimizden hep beraber bahsedeceğiz, alacağız. Ben hemen Gökalp Bey'e sözü vereyim, bir kendinden bahsederse çok kısa, sonra biz de bahsedelim. Ben de çok teşekkür ederim Baki Bey'e. Hem projede zaten artık kardeş olduk, arkadaşlığın ötesine geçti. Ama onunla birlikte tabii birazcık bunu anlatabilmek de bence bizim açımızdan da çok güzel. İsmim Gökalp Bahçeli. Ben Yatsan'da 2016 yılından beri CEO olarak görev yapıyorum. Daha önce aslında bu mobilya ve yatak sektöründe benim ilk deneyimim. Daha önce kısa bir süre otomotiv sektöründe de çalıştım ama daha çok bilgi teknolojileri Koç Holding'de çalıştım. Bilgi teknolojileri alanında çalıştım. Dolayısıyla aslında burada birçok açıdan da bazı deneyimleri de birlikte yaşadık diyebilirim. Herhalde ileriki aşamada evet, biraz daha detaylarına gireriz şimdi. Müjde Hanım. Evet, ben de 2017'den bu yana TDX'teyim. Şu anda operasyon direktörü olarak görev alıyorum. Yatsan projesinde 2 yıl boyunca ekibimle birlikte yürüttüm. Çok güzel çalışmalara imza attığımıza inanıyoruz. İlerleyen slaytlarda detaylarını sizlerle paylaşıyor olacağız. Çok teşekkürler Müjde. Ben de TDX'te icradan sorumlu olarak görevimi icra etmeye devam ediyorum. Evet, aslında tabii tüketici markası olarak birçoğunuzun bildiği bir marka olduğumuzu düşünüyorum. Ama baktığınız zaman aslında 50 yıllık bir şirket Yatsan. Son 2014'ten beri tamamen bir fon şirketi, MK Capital Partners'ın yatırımı. Bununla birlikte yine Yatsan'ın çok bilinmeyen bir tarafı bence. Üretiminin yaklaşık %80'ini yurt dışına yapıyor. İhracat, Avrupa bölgesi ağırlıklı olmak üzere ihracat yapıyor. En büyük pazarı Hollanda, işte Almanya gibi. Açıkçası yatak sektöründe, mobilya sektöründe çok rekabetçi pazarlar. Yatak üretmenin dışında tabii aslında Yatsan 2 tane büyük fabrikadan oluşuyor. Bir tanesi bir yatak fabrikası. Burada şu anda işte günde 1000 civarında, 900 civarında yatak üretiyoruz. Aynı miktarda da aslında yatak odası mobilyası üretiyoruz günlük olarak. Bir taraftan tabii pazarları çok çeşitli, onlardan birazdan daha bahsedeceğim. Yani iş modelleri de oldukça çeşitli. Üretimi kendi içerisinde çok fazla SKU'dan oluşuyor. Bir de tabii şunu söylememiz lazım. Yatsan'ı farklı kılan şeylerden bir tanesi uluslararası markalarla çalışıp bunların standartlarına uygun üretim ve üretim sistemleri kullanmak zorunda olması. Tempur, Sealy, Serta diye baktığımız zaman bu açıkçası bu 2 büyük firmanın 3 büyük markası bunlar. Kinkoil'i de katarsak Amerika yatak pazarının %80'ine sahip olan markaların Türkiye ve Avrupa'daki temsilcisi. Yani biz hem Türkiye'de hem de Avrupa'da 21 ülkede bu markaları üretiyor ve dağıtıyoruz. Dolayısıyla biraz daha Türkiye'deki genel yatak mobilya sektöründen ayrışan bir tarafı var Yatsan'ın. Geçebiliriz.
Şimdi iş modeli olarak baktığımız zaman aslında biraz önce söylediğim gibi iki büyük fabrikası var. Mobilya ve yatak olmak üzere. Ve bununla birlikte de aslında birçok ufak parçayı işte bazen bir komodin olabilir, bazen bir ayak ucu olabilir, bazen işte bir nevresim olabilir. Bir sürü de tedarikçisiyle birlikte outsource da ürettiren bir firma. Çünkü çok fazla biliyorsunuz bileşenden oluşuyor bu dünya. Burada bizim bazı önemli zorluklarımız var, challenge'larımız var diyelim. Bir tanesi şu, biz sipariş üretim yapıyoruz. Dolayısıyla burada yani hem kendi tedarikçilerimizden hem de fabrikalarımızdan ürettirdiğimiz şeyleri belli bir siparişin içerisinde toplayıp belli bir konteynerin içerisinde bir yere iletmemiz lazım. Mesela ihracatta böyle bir modelde çalışıyoruz ama onunla birlikte hem ihracat yapıyoruz hem kendi mağazalarımız var hem bayilerimiz var yurt içerisinde. Ciddi bir online satış rakamına geldik. Oradaki dinamikler çok daha farklı, çok daha hızlı bir çevrimde çalışıyor. Bir de çok sezonsal olan yurt içi ve yurt dışı otellerle çalışıyoruz. Yani işte bütün Avrupa'da aslında Hilton'ların ana tedarikçisiyiz mesela. Bunun gibi birçok önemli markanın da tedarikçisi durumundayız. Türkiye'de tabii bu neredeyse adını bildiğiniz büyük otellerin tamamı yatakları kullanıyor. Özellikle uluslararası zincirler. Dolayısıyla bunun yarattığı bir kompleksite evreninden bahsetmemiz lazım. Yine ileride de bahsedeceğim ama burada mobilya sektörünün temelinde zaten çok fazla SKU ve açıkçası çok fazla ürün çeşitliliği söz konusu. Bir de bunun bizim 50 civarında pazarımızın uyku ve yatak odası standartları, ölçüler falan diye baktığınızda tabii büyük bir aslında kaos var orada ürün tarafında. Yatak tarafında yani yatak deyip geçiyoruz. Kapalı kutu olduğu için biraz bunu da açmak lazım dediler. Açtığınız zaman aslında hani basit bir yumuşak bir kutu olarak gördüğümüz bir yatak veya aslında hani mattress, tam döşek onun tam Türkçesi. Baktığınız zaman aslında içerisinde kullanılan malzemelere, katmanlara göre baktığınızda hani minimum böyle bir 14-15 tane ama bazen 40-50'ye varan farklı içerikte materyali birleştirdiğiniz hem montaj hem dikiş tekstil tarafıyla beraber enteresan bir ürün. Çok çeşitlenebiliyor ve çok enteresan. İnsanlar çok aslında hassas bir deri ve algımız var. Yani bu gördüğünüz işte 6. ve 7. katmanların birbiriyle yer değiştirmesi bile hiç eğitilmemiş sıradan bir insan üstüne yattığında bir hissiyat farkı algısı yaratabiliyor. Dolayısıyla aslında ne kadar insan varsa o kadar da hissiyat var. O kadar da hissiyat beklentisi var. Dolayısıyla göründüğüne göre oldukça kompleks bir iş modeli diyebilirim. Biraz da tabii böyle güzide bir topluluğu bulmuşken rica ettim. Şundan bahsetmemiz lazım. Biz tabii kendimizi bir ne üretiyoruz deyince evet yatak ve yatak odası üretiyoruz ama bizim esas konumlanmamız biz bir uyku sağlayıcısıyız. Yani temel olarak uykunun etrafındaki her şeyi bizim tüketicimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunun içerisinde de açıkçası uykuyla ilgili bilgi ve bilinçlenme de var tabii ki. Dolayısıyla işte bizi hani biraz yakından takip ettiğiniz zaman şunu göreceksiniz. Bizim işimizin kapsamında uyku belgeselleri çekmek de var. Kurumsal esenlik webinarları dediğimiz yani uykuyu anlattığımız webinarlar yapmak da var. iyuyku.iyihayat.com isminde bir site Türkiye'deki uykuyla ilgili en kapsamlı uyku internet bilgi ortamını sağlıyor. Aynı zamanda uyku kültürüne dair. Dolayısıyla şirketimiz bunları öğretmekle birlikte aslında tüketiciye dönen yüzünde daha ziyade bir toplam uyku sağlayıcısı, uykuyla ilgili her şeyin sağlayıcısı, o geceye dair olan her şeyin sağlayıcısı olma misyonu var.
Dolayısıyla çalışmalarımızı da buna göre sürdürüyoruz. Şimdi 1974 yılında kurulmuş bir şirketten ve bir markadan bahsediyoruz. Biraz önce söylediğim gibi 2014 yılında aslında yabancı bir fon tarafından çoğunluğu alınıyor. Ben 2016'dan sonra bu şirkete dahil oldum. İkinci nesil yöneticisiyim. Tabii biz buraya girdikten sonra fonun önemli büyüme hedefleri, buna karşılık tabii bir sistem kurma hedefleri vardı. Türkiye'nin de çok şahane bir zamanla denk gelmedik doğrusunu isterseniz. Hem finansal olarak genel perakende piyasasının geldiği nokta itibariyle zor bir dönemdi. Biraz da el değiştirmeden de kaynaklı açıkçası ciddi kadro kaybı olmuştu. Ve bunun gibi aslında daha sonradan öğrendik ki fon şirketlerinin çok büyük bir kısmının başına gelen sıkıntılarla biz aslında epey zor zamanlarda geçirdik 2016-2020 arasında. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, 2016-2018'in ortasına kadar orada business transformation için aslında çok çaba harcandı. Fakat yani kısmi bir başarı elde edebildik. Çünkü bir taraftan finansal zorlukları, bir taraftan da kadro sirkülasyonunu durdurmakta çok zorlandık. Ardından 2019'da biraz stabilizasyona geldik. Şirket bir küçüldü, sonra tekrar bir büyüyüş trendine girdi 2018 sonrasında. Oradaki biraz ekonomik krizin de etkisiyle. Ve açıkçası 2019'da çok iyi bir performansla giderken 2020'de Covid geldi. Covid öncelikle tabii bir üretim sistemini tamamen dağıttı. Hepimiz bunu yaşadık. Orada biz açıkçası finansal olarak bizi zorlamadıysa da Covid'in o başları, çünkü belli destekler, şunlar bunlar da oldu ama sistemsel olarak istediğimiz formatta uygulayamamaya başladık. Çünkü insanlar evden çalıştı, bir kısım çok küçük bir mavi yaka ekibiyle iş yürütmeye çalıştık 2020 boyunca. Bu arada da açıkçası dünyada ev kategorisine müthiş bir talep oldu. Yani buna üzülsek mi sevinsek mi? Çünkü talep var ama üretmekte zorlanıyoruz, tedarik etmekte zorlanıyoruz, insanları bir araya getirmekte zorlanıyoruz. 2021 ile birlikte biz açıkçası bir tekrar atağa kalkabildik. Yani hem o Covid ortamını yönetebilmeye başladık, hem talep belli bir istikrar kazandı. Bununla birlikte de biz tekrar yani neredeyse sıfırdan gelelim, bir business transformation yapalım diye TEDx ekibiyle bir araya geldik. Ve bugün de aslında projenin bu önemli kazanımlarıyla birlikte sonuna gelmiş durumdayız. Şimdi yerelleştirme diyelim, sistemleri içeride iç sahiplerine teslim ediyoruz. İyi bir yere geldik. Şimdi detaya biraz daha gireceğiz aslında. Evet, bundan bahsedeyim. Case study olma hikayemizden bahsedeyim abi. Olur tabii. Hava atayım. Şimdi ondan 2020'nin sonunda bize açıkçası geldi, MIT geldi. Çünkü yani şöyle bir şey de yaşandı. Dünyadaki bu krizler sırasında fonların yani private equity fonlarının da ciddi çalkalandığı bir ortam oldu. Özellikle Orta Doğu'da. Ve Yatsen'i aslında bir başarı hikayesi olarak tanımladılar. Bizlerle bununla ilgili epey bir konuşuldu. Yani çünkü bizim önce o yaşadığımız zorluklar arkasından da hem finansal hem de operasyonel olarak sistemin yani bir private equity fonunun hedeflediği şekilde transformasyona tabi tutabilmiş olmak meğerse çok da sık olan bir şey değilmiş. Dolayısıyla biz MIT case study olduk diyebiliyoruz şu anda. Şimdi ben derdimiz neydi? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle tabii Yatsen'in aslında temel olarak yani ürünleri içeride de dışarıda da
Allah'a şükür beğeniliyor. Ve bizim temelde, ya ben bu şirkete geldiğimden beri hiçbir zaman bir talep sıkıntısı çekmedim. Her zaman bir bu talebe yetişme ve istediğimiz şekilde yetişme sıkıntısı çektik. Ve tabii bu şuradan başlıyor. Yani bir şeyleri düzeltmek istiyorsunuz. Ben mesela IT sektöründen geldiğim için 2016'da ilk yapmak istediğim şey bir ERP yapalım diye oturduk. Sonra bir ortamının ürün ana verisinin düzgün olmasıyla başlayan. Ondan sonra şunu görüyorsunuz. Yani üretim ekibinin önüne bir malzemeyi düzgün zamanda koyabildiğiniz zaman mahir ustalarımız var, üretiyorlar. Oldukça da aslında el yapımı birçok ürünümüz. Ama tedarik zincirinin doğru çalışması çok önemli. O zaten işte ilk şeyle alakalı. Dolayısıyla bizim en büyük problemimiz hep lead time'ı toparlamak oldu. Zamanında ürünleri verebilmek oldu. Çünkü burada da biraz önce söylediğim gibi, şimdi biz siparişli üretim yapan bir yer olduğumuz için orada Almanya'da bir sipariş verdiğinde bunun içerisindeki birçok parti onun distribütörünün konteynerine aynı anda girmesi lazım. Yani bir yatak odasını komple alıyor, yatağı, işte bazası, başlığı, komodini vesairesiyle sizin aynı anda onu hazır etmeniz lazım. Bu tabii çok kolay bir iş değil. Yani iki fabrikayı birbirinden tamamen farklı tipte üretim yapan iki farklı fabrikayı senkron etmeniz gerekiyor. Bunun dışında tabii elbette üretim ortamına ilişkin, üretim ortamının düzenine ilişkin, üretim operasyonel roller, sorumluluklar, buradaki işte yani Ar-Ge'sinden tutun da işte ürün ana verisi diyorsunuz, ürün ana verisinin kimin sahibi olacağına kadar bir sürü problem var. Bir de yani açıkçası daha geleneksel bir üretim şeklinden siz burada bir fon şirketi olarak açıkçası çok düzgün bir üretim sistemi kurmanız, bunun arkasında IT ile desteklenmesi, ön tarafında da insan kaynağıyla yapılması gerekiyor. Bu problem setinin tamamıyla biz oturduk, bunları bir projede toparladık doğrusunu isterseniz. Tabii 24 aylık bir projeden konuşuyoruz. Biz hani açıkçası multimilyon euroluk bunun bir etkisi olduğunu düşünüyoruz toplam sonuçlarımıza. Frenin ölçülmesinden ve frenin azaltılmasından tutun da günün sonunda işte tam zamanında üretim yapmanın bütün o faydalarına kadar sizlerin hepinizin çok iyi hakim olduğu, bir kısmı ölçülebilir, bir kısmı ise aslında fırsat maliyetini ortadan kaldırdığınız, daha ne diyelim yerine koyma maliyetini ortadan kaldırdığınız faydaları oldu. İyi bir proje oldu. Yani ben size bu kadarını söyleyeyim. Maddi ve manevi olarak bence bu şirkete yaradı. Şimdi Gökhan Bey dediği gibi 24 aylık ve full time çalıştığımız, yani hep beraber. Hı hı. Buradan kastımız aslında TDX ekibinden 3 arkadaşımız 2 yıl boyunca her gün beraber. Evet. Yatsıman ekibi de yatsımamak lazım. Her kademede, birazdan da göreceksiniz, çok ciddi zaman ayırdılar. Yani zaten zahmet olmadan da rahmet olmuyor biliyorsunuz. O yüzden hep beraber çok zaman harcandı. Bir belli toplantı, bir takım rakamlar paylaşacağım. 10.000'den fazla consulting saati harcandı burada. Ya burada şunu söylemem lazım. Şimdi biz zaten burada Baki Bey ile ilk tanıştığımız zaman da benim aradığım şey şuydu. Ya gelip bana akıl verecek, ya böyle yapmalısınız diyecek bir danışman. Yani biliyorsunuz zaten siz onu yapmanız gereken şeyleri aslında hepimiz biliyoruz. Yani ne yapılması gerektiğini. Ama yapabilmekle ne yapacağını bilmek arasında çok büyük bir gap var yani. Şimdi dolayısıyla ben de yani kendi tasarımsal olarak bir şeyi yarım yapmayı sevmiyorum. Yani bu işi ya tam yapacaktık, full ekibiyle, her şeyle girecektik ve karşı tarafın da öyle buna girmesini istiyoruz. Ya da erteleyecektik. Dolayısıyla belli bir süre erteledik, baktık tam yapamayacağız bunu. Ondan sonra da tam yaptık. Yani tam yapmak işte danışmanın da buraya full time birilerini koyması, sizin de bunun arkasında çok ciddi bir kaynak koymanızla olabilen bir şey. Benim anlayışıma Evet, göre. birazdan kapsamı görünce zaten 10.000 saatten bahsediyoruz. Aslında 2 yıldan bahsediyoruz.
çok özetle rakamsal olarak bakarsak projenin hani rakamsal çıktıları 141 proses uyumlandırıldı. 40 yeni proses tanımlandı. 68 yeni araç diyelim. Onların bir takım detaylarını vereceğiz. 70 KPI, 29 yeni toplantı, 200'den fazla problemin içeride çözülmesi ve bir takım raporlama sistematiğinin aslında oturtulması hepsi aslında bu yapının birer parçasıydı, bu çalışmanın parçasıydı. Gökalp Bey bahsetti bir takım finansal faydalardan. Onu burada paylaşmıyoruz ama daha da büyük insan tarafındaki aslında ulaşmak istediğimiz taraf, yani iletişimin, takım oyununun en önemli belki unsuru bence benim şahsi olarak gördüğüm şeffaflığın içeride her şeyde artması. Genel olarak da organizasyon etkinliğinin aslında artması en büyük çıktı olarak düşünüyoruz ki Gökalp Bey size söz vereyim burada hemen. Ya tabii şöyle, düzgün iş insanlarla yapılıyor. Yani hem bu şimdi orada biraz açıkçası bir tavuk yumurta sendromu var. Yani düzgün iş düzgün insanlarla yapılıyor. Düzgün insanları aldığınızda da bu insanların da bir hedefe, bir aksiyona ihtiyacı oluyor. Dolayısıyla bir tarafta hem mevcut insanların transformasyonuna ihtiyacınız var. Çünkü elbette buraya bu proje sırasında birçok arkadaşımız katıldı ekibimize. Ama bir taraftan da özellikle Mavi Yaka tarafında mevcut bir çok mahir bir iş gücünü gayet de dünyanın farkında olan ama bu çalışma stiline de formal olarak karşılarına bu çalışma stili konmamış olan birilerinden bahsediyoruz. Bu arkadaşlarımızın önce fikre hazırlanması, kazanılması ve transformasyona tabi tutulması zor bir iş ve duygusal olarak açıkçası çok zor bir iş. Zaten bu projelerin de başarı ve başarısızlığı bence büyük oranda duygusal iklimin yönetilmesiyle çok alakalı. Siz duygusal iklimi yönetmeyip böyle bodoslama, işte bu yapılacak, yap sağdan say gibi yaklaşırsanız tabii ki olmuyor yani. Dolayısıyla biz mutlaka yolda bir sürü hata yapmışızdır ama bunu iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Burada da Gülan'ın gülen bir fotoğrafı var. Yani mesela beyaz yaka tarafında yatak tarafındaki mavi yaka arkadaşlarımızdan bir tanesi, bizde mavi yaka yok tabii, kahverenginin tonları yakalar var. Açık kahverengiler, koyu kahverengiler şeklinde. Dolayısıyla biz baktığımız zaman ben en mutlu olduğum şeylerden bir tanesi bu bizim shop floor'da çalışan bütün arkadaşlarımızda ciddi bir sahiplenme yakaladık. Ve bu hani işte giriş kaliteden başlayan, işte depolar arası, üretimle depolar arasındaki hep problemli, itiş kakışlı ilişkilerin toparlanıp o insanların belli bir formatta çalışmasına kadar yürüyen. Gerçekten benim de hayal ettiğimin ötesinde burada bir başarı yakaladık. Burada da açıkçası bu senkronu yakalamak, işte reçetelerin artık hiç neredeyse hata çıkartmıyor olması, arkadaşlarımızın buna çok hakim olması gibi sıralanabilir. Bu da tabii insanın liderliğiyle çok alakalı bence. Şimdi teşekkürler Gökalp Bey. Yatsı'nın detaylarına, yani verisel detaylarına ve case detaylarına gireceğiz ama ilk önce biraz da teoriden bahsetmek istiyorum. Sonra Gökalp Bey'e söz vereceğim tekrar. Bizim buradaki biraz ipuçlarını verdik aslında. Nasıl bir yaklaşımımız var? Ondan önce şundan bahsetmek istiyorum. Ne gibi hatalar yapılıyor ya da yapılabiliyor? Bugüne kadar çok çeşitli farklı sektörlerde, farklı firmalarla çalıştık. Çok teknik olarak da farklı olsa bile, çıktıları da çok farklı olsa bile yine Gökalp Bey'in dediği gibi insan motifi olduğu için her anlamda çok otomasyonel bir şirket olsa bile tactical taraf dediğimiz insani boyutta ki hataları da yönetmek bir pattern gerektiriyor. O yüzden burada bir takım hataları koyduk. Bir tanesi, en büyük şeylerden bir tanesi misyon ve stratejinin anlaşılıp aslında buna uygun da. Tabii burada şöyle bir şey var. İşte misyonumuz ya da stratejimiz istediğimiz düzeyde değil. O zaman business transformation'a başlayamayalım mı? Hayır. Yani yolda da bir takım şeyleri aslında geri besleyerek yapıyoruz. Bence en önemli bir tanesi
detaylı bir data, veri analizi ve saha gözlemi, sahadaki hem insan hem makina hem proses dediğimiz bütün o parametreleri incelemeden, detaylı bir analiz yapmadan böyle bir işe kalkışmak çok da ya da planlamadan yapmak iyi değil. Mutlaka detaylı bir analiz gerekiyor. Sadece teknik tarafa odaklanmak zaten en büyük hatalardan bir tanesi. Gökalp Bey'in az önce dediği gibi yani evet bu çözüm alın bunu yapın. Değişim yönetmek istiyorsak çözümü de beraber gibi bunu da söyleyeceğim birazdan. Yani tasarımı insanlarla beraber yapmak, çözümü beraber oluşturmak ki onların bağlılığını, inanmışlığını sağlayabilirim projeye. Dediğim gibi iç uyumlanma, iç karar şeyini çalıştırmadan bunu mavi yaka bir arkadaşımızdan hiyerarşinin neresinde olursa olsun, isterse CEO, isterse herhangi bir seviyede arkadaşımız olsun mutlaka bir alignment yakalayarak yapmamız gerekiyor. Yönetim sisteminin atlanması genelde ya daha çok sürece odaklanma ya da organizasyona odaklanma ama asıl bel kemiği bir şirketin aslında nasıl yönettiğinizle ilgili hem teknik anlamda hem taktiksel anlamda bu tarafa odaklanılmaması yine seyretmelerden, başarısızlıklardan biri olabiliyor. Dediğim gibi insana odaklanmama, bazen çok dar kapsamla çalışılması, çok geniş kapsamla çalışmak da çok iyi değil. Çok dar kapsam da iyi değil. Aslında optimum kapsama odaklanmak gerekiyor. Duygusal kararlar, kötü tasarım, tabii ki zayıf iletişim. Burada projelerde özellikle konfliktlere girilmesi ya da kontrolün kaybedilmesi de iletişim kayıplarından kaynaklı projenin kötüye gitmesine sebep olabiliyor. O yüzden her kademede hangi seviyede olursa olsun mutlaka iletişimin çok yüksek seviyede tutulması gerekiyor. Yol haritası çok önemli. Management'ın yani yönetim ekibinin de tabii ki yola tutulması çok önemli burada. Şimdi biraz detaylara gelelim. Rakamlar gelecek aslında case'de. Gökalp Bey size söz vereyim ondan sonra ben de En kompleks slaytı bana verdiğin için teşekkür ederim. Şimdi şöyle arkadaşlar, biraz önce de bahsettiğim gibi bizim bir kere hep en büyük problemimiz aslında supply chain'de. Yani supply chain dediğimiz zaman aslında ürün ana verisinden bütün malzemenin tedarik edilmesine ve hani bunun sevkiyata kadar olan planlama süreçleriyle birlikte bütün o dünyamız bizim en zor tarafımızdı. Ama ister istemez orada ürün ana verisi de devreye girdiği zaman R&D dediğimiz yani ürün geliştirme, Ar-Ge süreçleri devreye giriyor. Tabii ki üretim aslında en kısa sürede en hızlı toparlanabilen bacak ama bir taraftan da üretim süreçlerinin oturması aslında en görünür. Yani siz 5S yaptığınız zaman bir anda fabrika başka bir hal alıyor. 5S'i oturttuğunuz zaman. Ama aslında 5S bir yere kadar görsel olarak etkili olmakla birlikte yani supply chain'i adam etmek işin en zor tarafı. Biz tabii bunun içerisinde bu süreçte bir de bir fabrika kurduk ve taşıdık. Yani bir fabrika taşıdık, başka bir fabrika kurduk yanlış olmasın. Dolayısıyla aslında çok şeyi bir arada yapmaya çalıştığımız bir dönem oldu. Dediğimiz gibi lead time'ı bir yere getirmekle ilgili ciddi bir şeyimiz vardı. Bütün KPI yapısını kurmakla ilgili bir ihtiyacımız vardı. Organizasyona baktık. Master data dediğim biraz önceki bir şey. Bir de tabii hani şunu söylemem lazım burada yazandan daha farklı olarak. Şimdi en zor şey şu aslında. Bir sebeple dijitalleştiremediğiniz süreçler oluyor. Yani ya dijitalleşme olgunluk seviyesi olarak henüz oraya gelemiyor ama o sürecin mükemmel işlemesine ihtiyacımız var. Yani işte MRP süreci yani planlamada hızlı sonuçlar almak istiyorsunuz ama ürün ana verisini tam toparlayamadığınız için MRP'yi tam çalıştıramamışsınız. Orada işte ekibin çok iyi çalışmasına, çok fedakar çalışmasına ve yani biraz da tükenircesine çalışmasına ihtiyacınız oluyor. Bir taraftan da yani bu projeleri yaparken her şey ideal yürümüyor yani. Bir şekilde hızlıca toparlanması gereken ama aslında sizin sürecinizde daha ileride toparlanacak olan
konular oluyor. Onlara da böyle yoğun bakımla el ayakla şey yapıyorsunuz. Sonuçta biz burada supply chain'de oldukça iyi bir noktaya geldik. Yani bir fabrika ne kadar sıkıcıysa o kadar iyi oluyor. Biz çok maceralı bir fabrikadan burada izleyicilerimiz arasında Faruk Bey'i de görüyorum. Bizim operasyonumuzun head'i. Hakkınızı helal edin. İşte siz yapıyorsunuz, biz gelip konuşuyoruz burada. Ama hani o artık canı sıkılıyor. Bilmiyorum tam olarak günlerini nasıl geçiriyor ama eskiden çok maceralıydı bizim üretimimiz. Şaka bir tarafı tabii yani shop floor'u toparladık. İçeride bir problem çözme yapısı kurmaya çalıştık. Hala tabii onu da oturtmaya devam ediyoruz. Biraz önce söylediği gibi arkadaşımızın yani Baki'nin söylediği o organizasyonu oturtma ve organizasyondaki insanları belli bir kültüre getirme işi de bence bitmiyor. Çünkü her zaman işte askere giden oluyor, evlenen oluyor, taşınan oluyor. Onların yerine gelen insanlara yeniden o kültürü benimsetmeniz gerekiyor. Ama ben şunda mesela çok mutluyum, yani bir governance yapısı oluştu. Ki bu bence hani bizim sektörümüzde bunun benzeri bir yapının olduğunu pek düşünmüyorum. Hani kıyaslayabileceğimiz daha olgun sektörler olabilir. Dolayısıyla bizim kafamıza göre bir yönetim şeklini oturtabildiğimizi düşünüyorum. Şimdi analiz tasarım uygulama şeklinde gittiğimizden bahsetmiştim. Analizde biz, yani bu Yatsan'a özel bu arada anlattıklarım, jenerik değil. Biz öncelikle süreç ve yönetim tarafında, yani governance tarafında bir süreçleri kastederken burada gerçekten kapsamdaki süreçleri söylüyorum. Yani tedarik zincirinin tamamı, üretim, Ar-Ge ve kaliteyi katarak söylüyorum. Buradaki ana süreçler ve alt süreçlerdeki ihtiyaçlar ya da bir takım eksiklikler ortaya çıkartıldı. Ve bunlar sahada birebir analiz yapılarak, yani sahada ve de veri analizleriyle yapıldı. Governance yapısındaki ihtiyaçlar, dediğim gibi tedarik zinciri yapısındaki uçtan uca ihtiyaçlar ortaya kondu. Devamında people ve organization, yani sadece süreçte bitmiyor söylediğim gibi. İçerideki kültür, çalışma kültürü nasıl, iş yapış şekli nasıl, çalışanlar bunu nasıl görüyor? Bir, tabii ki çalışanlar, yani Yatsan tarafı nasıl düşünüyor, hissediyor, görüyor. Bir de biz nasıl görüyoruz, yani üçüncü dış parti olarak. Açıkçası iki taraftan da bakılıyor. Data ve dijital taraf, yani şimdi Gökay Bey çok güzel söyledi. Olay sadece dijitalle bitmiyor. Dijitale dönüşmek için bir takım ön gereklilikler var şirketlerde. Eminim birçoğunuz yaşamıştır bu sıkıntıyı. Bazen ister istemez bir takım sıkışıklıklar yüzünden işte bir yazılım gelecek, hayatımız değişecek deniyor içeride, ama aslında işte genelde üst yönetim toplantılarının bu şeyidir, konularından bir tanesidir, ama o yazılım gelince hayat değişmiyor. Çünkü bir takım ön gereklilikler aslında içeride hazırlanmamış oluyor. Kah insan tarafı, kah data tarafı ya da süreç tarafında. O yüzden burada biz ERP yönetimine bakıldı. ERP'deki ihtiyaçlar hem insan boyutunda, hem data boyutunda, hem de süreç boyutunda. Bunlar ortaya kondu. Gökay Bey'in dediği gibi BOM yönetimi çok kritik, buna bakıldı ve master data yönetimi, buradaki ihtiyaçlar dijital ihtiyaçlarla beraber ortaya kondu. Devamında da tabii ki bir case study ortaya çıkıyor, bir oyun planı ortaya çıkıyor. Burada da dediğim gibi veri analizine, kendi gözlemlerimizi, bulgularımızı ve Yatsan'ın gözlem ve bulgularını sentezliyoruz ve ortaya bir, dediğim gibi, business case çıkıyor. Bu business case bizim için çok önemli, çünkü bütün yapı bu business case'in üzerine kuruluyor. Devamında da bizim çıktı olarak ne gördük? Organizasyonel konular, proses konuları, yönetim, governance konuları, yetkinlik, yani insanlarla ilgili konular, sistem, IT'yi kastediyorum, IT sistemiyle ilgili konular ve tabii ki beraberinde nasıl nasıl bir potansiyel var ve bunu nasıl bir ekip kompozisyonuyla, hangi kaynakları kullanarak ve ne kadarlık bir zaman diliminde yapacağımız, uygulayacağımızı, tasarlayacağımızı, uygulayacağımızı barındıran bir uygulama planı, implementation plan aslında ortaya çıktı. Burada bu slide bizim için çok önemli. Özellikle Türkçe bıraktık. Burada bazıları da kapattık aslında. Biz şunu ortaya koyuyoruz. Hangi aracı ve sistemi geliştirirsek, sol tarafta görüyorsunuz, şirket içerisindeki hangi KPI iyileşir? Aslında bu çok kritik. Bu ortaya konuyor. Yani biz hangi araçlar yok ya da var ama istediğimiz olgunlukta değil, ya da dışarıda var ama içeride yok, o da olabilir, benchmark da olabilir. Bunları içeride
uyguladığımız takdirde hangi KPI'miz lead time olabilir, servis seviyesi ya da kalite parametresi iyileşir. Bunu ortaya koyuyoruz aslında. Bizim için bu analizin bunun iyi olması için analizin çok iyi olması gerekiyor. Bu da Yatsen'dan bir case. Burada biz aslında analiz sonunda yönetim sistemindeki bir takım iyileştirmelerin %20 oranında genel performansı etkileyeceğini ve KPI'lere, organizasyondaki bir takım iyileştirmelerin etkisel oranını, süreçteki bir takım ihtiyaçların oranını ve dijital taraftaki yapılması gereken bir takım geliştirmelerin oranını aslında ortaya koyup o şekilde business case'te oluşturup yola o şekilde devam ettik. Şimdi ikinci kısımda tasarım uygulamaya geçeceğim. Tasarım tarafında asıl işimizin özünü anlatıyorum aslında size burada. Bir tasarım, yani problemler tasarım aşamasında aslında bir ezit yapıyı çıkartıyoruz. Hem proses anlamında hem yönetim sistemi anlamında. Bunu çıkartırken tabii ki ana problemler ortaya çıkıyor ya da farklı problemler. Biz bunları aslında biriktiriyoruz ve sadece tek bir sürece odaklanmıyoruz. Bu önemli. Çünkü biliyorsunuz birçok süreç birbirine bağlı. Yani 7 ürün süreci zaten şirketin bel kemiği. İçeriği besliyor, planlamayı da ilgilendiriyor. Planlama temini ilgilendiriyor, temin başka bir süreci ilgilendiriyor. Biz burada paralelde en majör süreçlerle başlayıp önce ilgilendirmeler ışığında iş yolları burada konuları, o problemleri ortaya koyup bir aslında laundry list dediğimiz bir liste oluşturuyoruz. Akabinde tasarımı. Bu arada ipucu bunların hepsi çalışan arkadaşlarla beraber yapılıyor. Yani herhangi bir odaya kapanıp küçük bir ekibin yaptığı çalışmalar değil. Tasarım aşamasından sonra tabii ki çözümleri ortaya koyuyoruz ama tabii daha çözümlere başlamış oluyoruz. Burada tasarım var, bir yol haritası var. Yol haritamız sürekli güncelleniyor. İmplementasyon çünkü burada devam ediyor. Geri aldığımız bildirimlerle birlikte. Çözümler ortaya konduktan sonra asıl uygulama tarafı çok önemli. Uygulama tarafında iki şey yapıyoruz. Bu çok kritik. Şirketin bir tasarlama çalıştığımız bir governance'ı var ama bir taraftan da yaşayan bir governance'ı var. İkinci tarafta da bir insan. Yani insanlar zaten sizle beraber orada duruyorlar. Organizasyon da orada duruyor. Yaptığımız şey şu: çözümleri ortaya koyarken biz şirketin DNA'sına karışarak, yani toplantılar, raporlama, kontrol yapısına karışarak ve bu bahsettiğim yakın uygulama tekniklerini kullanarak şirketin yeni düzeyde şirketin governance, yönetişim yapısına artı organizasyon yapısına entegre etmeye, uygulamaya çalışıyoruz ve bunu tam zamanlı olarak arkadaşlarla beraber yapıyoruz. İşin özü buydu aslında. Bu slide işin tamamını gösteriyor. Ben Gökalp Bey'e vereceğim burada. tek anlatmamıza gerek yok ama burada şey var. Hani hangi başlıklarda neler yeni entegre edildi, neler mevcutta geliştirildi, onun bir özeti aslında. Beklemiyorsun. Yok, hayır. Burada sadece arkadaşlara belki şey verebilirsiniz. Ya biraz önce aslında saydığım şeyler var. Şimdi mesela planlama tabii ki bütün üretim sisteminde iyi kötü bir planlama yapıyor ama burada yani plan kalitesinin bir yere getirilmesi, plana uyum vesaire gibi konular devreye giriyor mesela. Dolayısıyla zaten yaptığımız birçok şeyi biz daha farklı nasıl yaparız diye baktık. Daha iyi nasıl yapmalıyız üzerinden baktık. Bir de tabii mesela yani şöyle belli kabuller de, ya biz zaten siparişe çalışıyoruz. Yurt içindeki adam ne satacağını bilmiyor. Biz nasıl forecasting yapalım da bizim öğrenilmiş çaresizliklerimizden biriydi. Ama hani S&OP süreçleri ve tahminleme kapsamında oturup hani bir çözünürlük seviyesine kadar forecasting'de yapılabildiğini gördük. Yani sıfırdan bu şekilde devreye aldığımız şeyler oldu. Bir de zaten yaptığımız şeylerin kalitesini arttırmaya çalıştığımız konular oldu. Üretim olarak ben söylediğim gibi yani mobilya ve yatak sektörünün biraz böyle daha geleneksel bir tavrı varken biz açıkçası orada hani sektörün realitesi ne diye bakmadık. Açıkçası bu bir otomotiv şirketi olsaydı, bir hani metal eşya tarafındaki bir beyaz eşya şirketi olsaydı nasıl çalışırdı üzerinden aslında o standardı yakalamak için uğraştık. Bir yere kadar da bunu başarabildiğimiz yerler oldu. Daha işte çok da gelişeceğimiz alanlar var. R&D tarafı biraz önce söylediğim gibi çok kritik. Çünkü günün sonunda
üretim ve supply chain'i birazcık ürünün kompleksitesi ve ürünün tasarlanırken ne kadar açıkçası düşünülerek tasarlandığı, ne kadar doğru tasarlanıldığı ve verisiyle birlikte tasarlanıldığı, yani işte hangi hattan geçecek, nasıl üretilecek, bunun en iyi üretim şekli bu mudan tutun da çizimleriyle vesairesiyle her şeyin doğru olduğu bir ürün ana verisinden bahsediyorum. Tabii bu da R&D kalitesiyle alakalı. Maliyet biraz önce söylediğim gibi yani bu supply chain, R&D, manufacturing ve bunların tamamının aslında lastiğin yere değdiği yer cost accounting. Yani siz eğer işte BOM'larınız yanlışsa, sürekli tadil edilerek üretim yapılıyorsa ve bu tadilatlar da doğru yansıtılmıyorsa cost accounting'de zaten bir hayal dünyasının maliyetini çıkartıyorsunuz demektir. Biz bunların Yatsan'da açıkçası çok acı şekilde deneyimlediğimiz zamanlar oldu yani. İlk başta gerçekten maliyetimizin yani bu şöyle bir şey, insan tamamen boşluğa düşüyor. Yani yaptığınız üretimin tam maliyetini bilmediğiniz, kâr etmediğinizi bilmediğiniz, hani para nerede, araba nerede dediğiniz bir ortam yaratıyor. Bunları gördük biz. Bugün geldiğimiz yerde tabii ki hiç durmadan paranoyak bir şekilde bunu kontrol ediyoruz ama hani gördüğümüz kalite, veri kalitesi oldukça iyi. Biz arada bahsettiğim gibi biz şöyle bir şey yaptık. Bir mobilya dış atölyelerimizi taşıdık. Büyük bir yeni yatırım yaptık. Eski yatak fabrikamızı yeni bir yatak fabrikasına taşıdık. Onun yerine de mobilya fabrikası kurduk. Bunların hepsini son 2 yıl içerisinde yaptığımız için bunların program management'ı olarak da yine buradaki proje ekibi ve onlarla birlikte çalışan kendi ekibimizi kullandık aslında. Yani Project Management Office gibi çalıştırdık bu fabrika kurulum ve taşıma işlerinde. Şimdi de tabii en önemli konumuz bunun sürdürülebilirliği. Yani son 6-8 aydır da bunun sürdürülebilirliğiyle ilgili çalışıyoruz. Şimdi şöyle bir şey oluyor çünkü. Şimdi bizim TEDx'te çalıştığımız iş modelinin çok büyük bir artısı var. Çünkü yani size gelip böyle yapın deyip gidip sonra da niye böyle yapmadınız diyen bir danışman profilinin aslında böyle büyük işlerde sonuç üretmesi çok kolay değil yani. Gelip danışman ekibinin içinize oturması lazım. Fakat bir ekip 2 yıl içinize oturduğu zaman da ister istemez belli bir iş yükünü de sırtlar hale geliyor. Dolayısıyla onların çıkışına da hazırlanmak lazım. Biz de açıkçası son 6-8 aydır işin bu tarafındayız. Yani bunun sürdürülebilirliğini kendi başımıza nasıl sağlarız üzerinden kurduğumuz OPEX ekibi, içerideki toplantılar, işte bunların devralınması, süreçlerin devralınmasıyla ilgili çalışıyoruz. Dış danışmanda o problem olmuyor ama zaten projeyi de yapmakta çok zorlanıyorsunuz. Böyle daha entegre modellerinde açıkçası ayrılması Katolik evliliğini bitirmek gibi oluyor. Bunu söylüyoruz müşterilerimize her zaman yaptığımız projelerde de çalışırken de governance yani süreç, organizasyon, dijital taraf hep önemli diyoruz ama şirketin bel kemiği de burası yani yönetim yapısı. Evet, neden? Top management'ı sanki böyle yearly'den başlatınca biraz korktum ama. Yok, weekly'e de geliyor. Daily'de de varsın. Her gün tepemde olup ondan sonra da şöyle aslında şunu söylüyoruz yani yönetim yapısı bir şirketin problemleri göğüsleme yetkinliği bu şekilde ifade ediyoruz aslında. Biz de burada çalışırken arkadaşlarla bir frontline supervisor dediğimiz aslında hem sahadaki gri yaka dediğimiz ya da mavi yaka yönetici arkadaşlar ki onlarla operational seviyede daily, shift'li ve weekly bazda çok yakın çalıştığımız ve tabii ki mavi yaka ve diğer beyaz yakalı arkadaşlar. Middle management ve tabii ki top management ve her seviyenin ve herkesin aslında bir governance'ı var. Yatayda ve dikeyde bütün bunlara bakıldı. Yani yatayda kim nasıl aksiyon alıyor, Gökalp Bey nasıl aksiyon alıyor ve nasıl bunları aşağıya cascade ediyor ya da Gülan'ı tanıdığınız Gülan nasıl aksiyon alıyor ve bunları nasıl yukarıya taşıyor ve buradaki problem çözme, toplantı yapısı, KPI yapısı, standartlar, normlar nasıl uygulanıyor? Aslında
çok yönlü takip edilmesi ve bakılması gereken bir süreç var. Beraber yaptığımız çalışmada aslında bu piramitte gördüğünüz her bir alanı önce tasarladık ya da bazılarını yeniden tasarladık, devreye aldık ve bir fiil 2 yıl burada hep beraber yaşayarak bunu hem olgunlaştırdık hem de sürdürülebilir hale getirmeye çalıştık. Aslında böyle bir şey var burada, çaba var. Devamında tabii ki şimdi diğer boyutu organizasyon tarafı. Burada çok detaya girmeyeceğim. O yüzden bazı şeyleri kapattık. Nasıl ilerlediğimizden bahsedeyim sadece. Önce bir haritalandırma yapıldı. İçerideki ihtiyaçlar, yani organizasyon anlamda eksiklikler ya da gri bölgeler. Çünkü ya biliyorsunuz organizasyonda da özellikle gri bölgeler çok zarar verebiliyor şirketlere. Yani bunu ben mi yapacağım, kim yapacak derken milyon dolarlık hatalar ortaya çıkabiliyor. Ayarlarda çok detaylı çalışıldı. RACI'yi ben bilmeyenler için hani olabilir aramızda, çok normal. Kimin neyi ne zaman nasıl yapacağını süreç detaylı adımlarıyla birlikte kim sorumlu, kim yükümlü, kime bilgi veriliyor, kime danışılıyor. Bunlar aslında netlik sağlamak için çalışıldı. Özellikle yeni bir şey de ortaya koyuyorsak bunlar zaten en başında konulu, yani kim neyi ne zaman yapacak belirlendi. Dijitalleşme tarafında en önemli tabii söylemiştik, az önce söyledik. Yeni ürün tarafı, yeni ürün süreci tamamen dijitalleştirildi. Devamında da ERP ile ilgili bir takım destekler verildi. MRP'nin çalışır hale gelmesi, planlama, çizelgeleme, stok yönetimi ve master data tarafında ERP'nin geliştirilmesi konusunda projede birçok güzel çalışma yaptı arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. Ya günün sonunda gerçekten kan ter gözyaşıyla oluyor bu iş. Yani ben bir kere bunu söylemem lazım. Ciddi faydalar elde ettik ama yani çok da duygusal bir iş yani. Hani hem para harcıyorsunuz hem zaman harcıyorsunuz ama ciddi anlamda duygu stoğunuzdan da yani çünkü birçok bazen gerçekten çok fazla direnişle karşılaşıyorsunuz. Bazı noktalarda o insanları sistemin dışına çıkartmaktan başka da bir yol bulamıyorsunuz. Ki bizim şirket hani Faruk Bey sağ olsun çok bu konuda yufka yüreklidir. Yani çok çok zordur birileriyle vedalaşmak bizim için. Dolayısıyla yani işin bu tarafı da var. Ama ben hani kendi ekibime gerçekten Faruk Bey başta olmak üzere de çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü tamam dış danışmanlar zaten çok profesyonel ama günlük operasyonu devam ederken burada bu sürekli uzun vadeli bir şeye yatırım yapma psikolojisini 2 yıl boyunca sürdürmek çok kolay değil yani gerçekten. Burada büyük bir iş başarıldığını düşünüyorum yani. 3 slaydımız var burada. Evet, insanlar, toplantılar, şeyler. Yani şunu söylemek istiyorum. Şimdi burada bir gerçekten ya çok ince bir çizgi var. Onu sizlere söylemem lazım. Burayı aşırı kurumsal bir hale getirmemek için ciddi mücadele verdim. Yani insanların hiç durmadan toplantılarda böyle havanda su dövdüğü bir şey olmaması için. Ama bir taraftan da çok düzgün bir çalışma istiyoruz. Onun için de insanların bir araya gelmesi, belli bir şey yapması gerekiyor. Yani burada mesela biraz önceki slayttaki şeye girmek istiyorum. Yani çalışma ortamında ya insanları evet o toplantıyı yapacaksın ama o toplantıda hani bizim Türk hastalıkları toplantıdaki ana hedef dışında her şey konuşulur. Hayır. O toplantıda işte sen 40 dakika harcayacaksın ama şu parametreler konuşulacak, bu sonuçlar alacak, bu kararlar alınacak noktasına getirmek bence bu işin en zor tarafı yani. Yani bu çalışmaların sonucunda sadece toplantı yapıp hiçbir iş sonucu üretmeyen bir organizasyona da varılabilir. Çünkü başka şartlar altında. Dolayısıyla biz bunu başardık yani. Burada bir şeyleri hem toparlayan, arada bir hırgür de çıkan ama hani mavi yakanın, beyaz yakanın birlikte üretim yaptığı bu toplantılarda ve sonuçta ürettiği bir kültüre gelebildiğimizi düşünüyorum. Yani gerçekten pırıl pırıl fabrikalarımız oldu ve iş sonuçlarımızdan da açıkçası memnunuz yani genel olarak geldiğimiz yerden. Hani baktığım zaman supply chain'in oturması aslında bizi gerçekten çok rahatlattı.
stok yapımızı rahatlattı. Özellikle yani bugün mesela finansal olarak paranın çok değerli olduğu bir ortamdayız. Ben mesela buna başka şartlar altında girsek eski stok ve genel hani stoğu ve parayı yönetme mantığımızda girseydik daha çok zorlanacağımızı düşünüyorum. Şu ortamda mesela bunun faydasını çok rahat gördüğümüzü söyleyebilirim. Ve tabii eskisine göre daha az sarf ederek, daha az tüketerek çok daha kaliteli ve bu kaliteyle ilgili performansımızın da özellikle bizim çok çıtası yüksek yabancı Avrupalı perakendeci müşterilerimiz tarafından hakkının verildiği bir dönemden geçiyoruz. Yani iş sonuçlarımızdan gayet memnunuz doğrusunu isterseniz. Gördüğünüz gibi her şey sağa yukarı doğru böyle kopa kopa gelişiyor. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Yani en zoru gerçekten davranışsal değişikliği yaratabilmek. Burada da insanların hani yani her zaman şu durum var. Şimdi biz buradaki şirket kültüründe yani Yatsan'da hata yaptığı için işten atılma gibi bir kavram asla olmadı yani. Hani bu projeden önce de olmadı. Ama yani işi saf saklamak, topa işte taşın altına elini koymamak her zaman bir problemdi. Bunu böyle kurumsal bir şey haline getirmek istedik. Yani evet deneyebiliriz, hata yapabiliriz, düzeltebiliriz, gelişmek için risk alabiliriz, işlerimizi değiştirmek için şey yapabiliriz. Hatamızı örtüp yani maskelememek. Yani şimdi burada çok basit işte eskalasyon mekanizmaları kuruldu. Yani ilk eskalasyon atıldığında insanlar birbirine giriyordu yani. Sen beni nasıl şikayet edersin diye. Bugün bunlar işin doğası olarak, bir iletişim çeşidi olarak ama o eskalasyon yüzünden de kimsenin başı derde girmiyor yani. Gidip orada o problemi çözmeye çalışıyoruz. Bu bence çok önemli bir kültürel farklılık ve farkındalık yarattı insanlarda ki böyle bir çalışmada olabiliyormuş gibi. Şeffaflık, düzgün bir reaksiyon yaratabilmek, iletişim biliminin pozitif hale gelebilmesi. Hani bir taraftan o düzgün davranmayı sürdürürken bir taraftan da problemlerimizi konuşabiliyoruz. Yani gerçekten problemleri birbirimizi suçlamadan, birbirimizle itişip kakışmadan konuşup çözebiliyoruz. Bu bence bir şirket için çok önemli bir yetkinlik. Dolayısıyla burada iyi sonuçlar elde ettiğimizi düşünüyorum davranışsal boyutta da. Ben hemen son birkaç slaydımız arkadaşlar. Sağ yukarı doğru. Şimdi şöyle, burada teknik detayda şu yapıldı. Tedarik zinciri ve üretiminde soru sayısını hatırlayamam ama 250 tane bir soru setinden oluşan çok detaylı bir denetleme demek istemiyorum aslında. Bir süreç değerlendirmesi var. Bu değerlendirmeye göre de içerideki davranışsal dönüşümü ölçüyoruz aslında. Bize deneyimimiz şunu gösterdi. Hem Yatsan özelinde hem diğer müşterimiz özelinde buradaki olgunluk ne zaman yukarı gittiği sürece tedarik lead time gibi ya da diğer performans parametreleri her zaman iyiye gidiyor. Bunu yaparken de aslında problem çözme gibi bir örnek burada ya da toplantıların verimliliği gibi şirket için kritik öneme sahip yönetim araçlarının, governance araçlarının ciddi takibi gerekiyor ki burada şimdi sayıyı görmüyorsunuz ama başta söylemiştik 200 kadar sadece o dönemde majör problem çözüldü ki performansa direkt yansıdı. Yani bu sistemin sonunda aslında şimdi OPEX departmanını kuruyoruz. Kuruldu aslında. Buraya da ana devrettiğimiz konu da aslında bu sistemin ölçülmesi, sisteme yeni tanımlanan araçların da yine ölçülebilir hale gelip tekrar havuza girmesi bu önemli. Yani bir gelişim döngüsünün aslında PICO döngüsünün, PDCA döngüsünün aslında burada kurulmuş olması kritik. Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi bir şekilde yani burada aslında ilk olarak bir yönetim sistemini komple değiştirmek gerekiyor. Yani buradan aslında her şey başlıyor. İşte ölçmek, anlamak. Yani bizim için ben şimdi tabii projeye baktığım zaman bizim genel transformasyon projemizin içerisinde ana bir konu yani
Ama sırf bu da değil. Yani bütünüyle aslında işte şirketin satışlarından, sahadaki, bayilerindeki, mağazalarındaki ayak trafiğinden, hangi mağazada ne satılıyorsundan da başlayan günlük, anlık olarak bunun çok ötesinde parametreleri. Yani mesela hangi istasyonda ne kadar fire yaptık, hangi alanda ne kadar işte bugün çıkan ürünlerimizin lead time'ı ne olduğu gibi çok detaylı bilgileri ve bu lead time'ın ne kadarı siparişe girişteki zamandan, ne kadarı üretimden, ne kadarı depoda bekleme zamandan oluştuğu gibi çok detaylı parametreleri artık gözleyebildiğimiz bir izlenebilirlikle başlıyor. Yani bu olmadığı zaman yönettiğiniz çok hani içgüdüsel bir ortam oluyor zaten. Dolayısıyla buradan başladığımız, bunu yapabilmek için de insanı devreye aldığımız, bunu yapabilmek için işte şeffaflığı, yani bir veriyle uğraşmak istiyoruz ama yönetim, sizin beraber çalıştığınız yöneticiler çok önemli. Yani şimdi Faruk Bey kendi benimle olan ilişkisiyle ilgili bir şey olmasa, ne derler, bir rahatlığı olmasa, yani bizim burada birlikte askerlik yapmış olmaktan kaynaklı bir rahatlığımız olmasa, alanını karartmak için, yani genel olarak böyledir, yani uğraşır, onun altındaki yöneticisi de uğraşır ve siz hiç durmadan datayı anlamaya, transparency'yi sağlamaya çalışırsınız. Dolayısıyla aslında burada insan faktörü bir taraftan önümüz açılsın diye, öbür taraftan da hem organizasyonun hem bilgi sistemlerinin, bütün sistemin bir de yapabilirlikleri. Yani hem insanı bir taraftan hazırlamaya çalışıyorsunuz, yapmak istediğiniz şey, bir taraftan da kabiliyetleri geliştirmeye çalışıyorsunuz. Ve bunu yaparken de açıkçası şu oluyor, organizasyonlar şöyle bir yapı, yani üst yönetici kafayı nereye çevirirse bütün organizasyon da oraya bakıyor. Dolayısıyla sürekli de yani buraya bakmanız gerekiyor. Bir slaytım daha var galiba. Yani sonuç olarak benim söylemek istediğim, hem insan tarafında hem süreç tarafında hem bizim artık izlenebilirlik iş süreçlerini toparlama tarafında yani içgüdüsel değil de veriye dayalı bir karar mekanizması kurma tarafında ciddi bir iyileşme kaydettik. Bu bizim tabii yönetim toplantılarımıza da yansıdı. Aramızdaki diyaloğa da yansıdı. Artık insanların çok daha fazla veriyle iş yaptığı bir kültür oluşturduk. Son söylemem gereken şey, buradan Faruk Bey'e sesleniyorum. Yani biz tabii bunu yaptık ama ben hani şöyle söyleyeyim, bir Amerikan futbolu maçında bu iş sahanın ortasına konulmuş bir kristal vazo yani. Her an gözünüzün orada olması lazım. Bu sistemler çok hızlı, çok zor kurulup çok hızlı tavsiye edilecek, çok hızlı kendisini kaybedebilecek, performansı düşebilecek sistemler. Dolayısıyla hani besledik, büyüttük ve şimdi de hala bakıp elimizin üstünde tutacağız bu sistemi diye düşünüyorum. Ağzınıza sağlık Gökhan Bey. Çok teşekkür. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Her zaman bize